Now You See Me serisi, hırsızlık ve ifşanın temel aracı olarak büyüyü kullanan ve el çabukluğunun suçun fazlasıyla güvenli hissettirmesini engellemediği bir seri olarak, tüm soygun türündeki en özgün serilerden biridir. Neredeyse 10 yıl sonra, Now You See Me, Now You Don't, geçmiş serinin sevilen karakterlerini yeni yüzlerle geri getirerek, tüm serinin en akıllıca soygunlarından birini sunuyor. Ancak tüm bu büyük geri dönüşlere rağmen, geçmişe şapka çıkarırken, geleceğe yol açmaya çalışmanın her zaman bir riski vardır. Ve neyse ki yönetmen Ruben Fleischer, iniş biraz zorlu olsa da, filmin inişini sağlamlaştırmasını sağlıyor. Now You See Me Now You Don't, tanıdık yüzleri geri getirebilir. Ancak ana odak noktası, Charlie, June ve Bosco adlı üç genç sihirbaz. Orijinal 4 atlıdan biri olan Daniel Atlas tarafından, tehlikeli bir kara borsa suçlusunu ifşa etmek ve paha biçilmez bir elması çalmak için büyük bir numara yapmak üzere keşfedilirler. Ardından izleyiciler, Henry Reeves, Jack Wilder ve Merritt McKinney gibi 4 atlının geri kalanıyla yeniden tanışır. Ve sinema tarihinin en benzersiz soygun üçlemelerinden birini tamamlayacak büyük bir sihirbazlık numarası için sahne hazırlanır. Now You See Me, Now You Don't, bayatlamadan geçmişe saygı gösteriyor. En az 10 yıl sonrasını konu alan devam filmlerinden çıkan şeylerden biri de yeni kan konseptidir. Ortaya çıkan şey, karakterlerin geçmişten döndüğü, ancak seriyi daha fazla tazelemek için genellikle daha yeni, daha genç karakterlere arka koltuk verildiği bir miras devam filmi konseptidir. Her ne kadar her zaman beklentileri karşılamasa da, bunun en büyük örneklerinden biri Scream serisidir. Bununla birlikte, Now You See Me, Now You Don't ile miras fikri büyük bir rol oynar. Ancak geçmişin ana karakterlerinin spot ışığı altında olmadığı bir film değildir. En az 7 ana karaktere sahip bir film için, film, her karakterin bir kahramanlık anı yaşaması ve yapıştırılmış yerine ete kemiğe büründürülmesi için herkesin zamanını dengeleme konusunda harika bir iş çıkarıyor. Atlas, yeni ekibe bir akıl hocası veya lider gibi davranmaması, daha çok kendisi kadar iyi olmadığını düşündüğü ancak sahip olduğu tek şey olan karakterlerle yüklenmiş sinirli bir rehber gibi davranması nedeniyle bunun en iyi örneklerinden biridir. Bu, hayatında hiç tanışmadığı insanlara güvenmek zorunda kalması ve daha önce görülmemiş şekillerde parlamasını sağlaması nedeniyle ona yeni bir gelişim katmanı açar. Bu nedenle, beyin takımı rolünde gerçekten öne çıkar ve diğer karakterlerin harika bir şekilde kurulmasına yardımcı olur. Elbette, bir soygun filmini harika yapan şey diğer karakterler ve rolleridir. Jack, Henley ve Merritt rollerini mükemmel bir şekilde oynuyor ve izleyicilere neden bu kadar eğlenceli olduklarını hatırlatacak en iyi performanslarından oluşan bir koleksiyon sunuyorlar. Jack'in kart fırlatmasından, Henley'nin tuzaktan kurtulmasına veya Merritt'ın gardiyanları hipnotize etmesine kadar 4 atlı parlıyor ve karakterlerin hiçbir şeyi kaçırmadığını kanıtlıyor. Ancak geçmişten gelen ve espri konusu olan tüm karakterlere rağmen, filmin kollarının altında daha da fazla numara gizli. Now You See Me, Now You Don't'un yeni kanı serideki yerini kazandı. Now You See Me, Now You Don't da yalnızca 3 yeni sihirbaz olsa da, son 2 filmin birçok harika sihirbazı arasında sıyrılmak için fazlasıyla yeterliler. Zindanlar ve Ejderhalar, Jurassic World ve Dedektif Pikachu gibi diğer filmlerle adını duyuran Justice Smith, Charlie rolünde oyunculuk becerilerine yeni bir boyut katıyor. Charlie'de, onu serinin en sevimli ve sempatik karakterlerinden biri yapan çok fazla gizem var. Ancak garip ve sessiz olmasına rağmen, aynı zamanda sihir konusunda inanılmaz yetenekli ve diğer 4 atlıda olmayan bir kişilik tipi sunuyor. Ariana Greenblatt'ın June'u, Barbie'deki zamanından veya Avengers Sonsuzluk Savaşı'ndaki Gamora rolünden çok farklı. Bunun yerine, üçlünün kalbi ve aynı zamanda onları ayakları yere basan biri olan hızlı düşünen bir yan kesiciyi canlandırıyor. Sahip olduğu en etkileyici özelliklerden biri parkur yetenekleri. Ancak ne yazık ki filmde göze çarpan bir şekilde karşılığını vermiyor. Bu kadar eğlenceli bir karakter için yanlış bir adım. Ancak birçok başka alanda yetenekli olduğu için fark edilmiyor. Son olarak, Dominic Sessa'nın canlandırdığı Bosco, ekibin en karizmatik taklitçisi ve kılık değiştirme ustası. Taklit etmede harika, hatta taklitleri satmada daha da iyi ve 3 yeni karakterin en şaşırtıcılarından biri olduğunu kanıtlıyor. Oyuncunun daha büyük rollerinden biri olan Sessa, Atlas'ın daha da pervasız bir versiyonu gibi hissettiren eğlenceli bir karakter sunuyor
ve birbirleriyle oynadıklarında ekran dışında da büyük bir eğlence sağlıyor. Sonuç olarak her yeni karakter serinin ana kadrosuna yeni bir şey sunuyor ve bunu harika yapan şey öncekilerin ayaklarına basmamaları. Bunun yerine zaten büyük bir bulmacanın yeni parçaları ve şimdi izleyicilerin ilgisini çekecek daha da özel bir şey. Şimdi tek soru, serinin bu ivmeyi gelecekte de sürdürebilecek mi? Çünkü oyuncular yerlerini bulana kadar tanıtımların zorlu olduğu kabul ediliyor. İlk yarıdaki zorluk Now You See Me, Now You Don't'un hit olmasını engelleyemedi. Soygun filmleri, filmin ilk perdesinin her önemli unsuru kusursuz bir şekilde ele aldığından emin olmalı ki, sonunda her şey kusursuz bir şekilde bir araya gelsin. Karakterlerden daha geniş bir olay örgüsüne kadar, üzerinde çalışılması gereken çok fazla bilgi var. Ve Now You See Me, Now You Don't, işler tam da hareketlenmeye başlarken konuyu netleştirse de, filmin birçok şeyi bir kenara bıraktığını inkar etmek mümkün değil. Yeni karakterleri tanıtmak, ilk perdenin en akıcı kısmı olsa da, büyük soygun başladığında tüm bilgileri hazırlamak, başlangıçta kavraması zor olan baş döndürücü bir hızla gerçekleşir. Bu durum uzun sürmese de, büyük ana yemekten önce gelen büyük bir iştah açıcı gibi hissettirir. Tüm bunlar göz önünde alındığında, Now You See Me, Now You Don't'un asıl büyüsü, filmin tüm bu açıklamalarla başa çıkmayı ve izleyicinin daha büyük açıklamalara ulaşmak için yeterince uzun süre yolculuğa katılmasına güvenmeyi başarmasıdır. Filmin asıl büyüsü, her karakterin kendi yolunda parlamasıyla başlar ve işler anlam kazanmaya başlar başlamaz büyük sürprizin ipuçları verilir. Ancak büyük sürprizi bulmanın kolay olduğu geçmiş filmlerin aksine, Now You See Me, Now You Don't, olayları apaçık gözler önüne seriyor ve izleyiciyi şu klasik sözle karşı karşıya getiriyor. Gerçeğe ne kadar yakın olduğunuzu düşünürseniz, aslında o kadar az şey görürsünüz. Sonuç olarak, Now You See Me, Now You Don't, serinin en iyi yanlarını sergileyen ve daha önce gelenlerden çok daha fazlasını sunabileceğini kanıtlayan bir film. Seri gücünün tükendiğini hissetmişti. Ancak şimdi izleyicilerin kesinlikle ilgi duyacağı bir şekilde büyü geri dönmüş gibi görünüyor. Eğlenceli yeni karakterler, yeni bir enerjiyle geri dönen klasik karakterler ve ufukta daha birçok büyük gizemle Now You See Me, Now You Don't bir dönemin sonu değil, yeni bir şeyin başlangıcı. En pürüzsüz kalkış olmayabilir, ancak sonunda film her zamankinden daha yükseğe çıkıyor ve yalnızca tatmin edici hissettirmekle kalmayıp, izleyicileri gelecek için heyecanlandıran bir şekilde iniş yapıyor. Now You See Me, Now You Don't, 14 Kasım'da sinemalarda.